Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Artık İstanbul çekimleri başladı ve yine Canan hocamızla birlikte İstanbul'dan, modadan sizlerle birlikteyiz. Yine sizin sorularınıza cevap vermeye devam ediyoruz. 29 Temmuz 2023'te Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla hekimlerimizin sosyal medya ve internet paylaşımlarında yorumların kapatılması kararı bir yönetmelikle alındı efendim. Bu yüzden YouTube kanalında, Instagram hesabında, Twitter hesabında yorumlar kapatılmak zorunda kaldı Canan hocamızın hesaplarında. Sorularınızı benim hesabıma bana yönlendirebilirsiniz DM'den. Ben elimden geldiğince sorularınızı hocama iletmeye ve bunlara cevap bulmaya hep birlikte çalışacağız. Devam ediyoruz. Hocam nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. İyi yayınlar. İyi bir bahar, sonbahar ve kış mevsimi diliyorum hepimize. Siz de hoş geldiniz hocam Bodrum'dan. Sefalar getirdiniz. İstanbul'dayız artık. Evet. Sağlıkla güzel bir sonbahar kış olsun hepimize. Hepimize. Milletimize, vatanımıza ve tüm dünyaya. Evet. Şimdi bu hafta konumuz hocam kalple ilgili bana özelden işte benim Instagram'daki DM hesabından yaz boyunca da kalp üzerine sorular fazlaydı. Toplumda biz hani reklamlarda hep kalp sağlığı gündemde ama biraz böyle hani genelleşmiş artık. Fakat bu işte ani kalp krizleri, ani ölümler neden arttı? İşte kalp neden kriz geçirir aslında ana soru bu. Ondan sonra da diğer sorularımıza devam edelim hocam. Evet, bir kalp doktoruna sorulacak en güzel soru. Evet hocam. Hakikaten. Evet, son zamanlarda bilhassa işte korona geçirenlerde, yani korona gribini geçirenlerde ki bir kış gribidir koronada. Evet. Ve aynı zamanda sıvılar olanlardan sonra hakikaten görülenin çok üstünde oranda ani ölümler görülmeye başlandı. Bu kalp kriziyle de ölümler çok fazla olduğu gibi bütün hastalıklarda bağlı ölümler de çok arttı. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Yurt dışındaki bütün raporlar bunu gösteriyor. Bütün ölümler de çok arttı. Fakat kalp olarak tabii ki bu kola vurulan ve korona geçiren, yani koronavirüsündeki o diken proteinler var. Virüsün fotoğraflarını hatırlarsınız. Evet, spike proteini. Spike proteini demek istemedim. Onlar hakikaten grip geçirenlerde de veya sıvı vurulanlarda da bunlar hakikaten bütün kan dolaşımında hücrelere, vücudun her hücrelerine yayılıp hücreleri parçalıyor. Sadece kalbi değil, bütün hücreleri de parçalıyor. Tabii kalpte de işte bu hafta sıvıyı üreten firma, meşhur firma, işte biliyorsunuz, o resmen itiraf etti. Dedi ki biz bunun dedi mRNA sıvısının miyokardit yani kalp iltihabı ve perikardit yani kalp zarı iltihabı yaptığını biliyorduk zaten dedi. Resmen itiraf etti. Bu tabii şimdi bunu bizim hakikaten aşıların sultanlarına, efendilerine açıklamak istiyorum. Çünkü ben söylediğim zaman öyle bir şey yok, öyle bir şey yok denildi. Biliyorsunuz. Ama öyle bir şey yok diyenler kimler? Çocuk hekimleri. Çocuk hekimleri kalp krizi mi görüyor? Ki yok demeye hakkı var mı? Ama halk bunu gördü. Hakikaten biz de işte ben biliyorsunuz Akçabük'teydik. En sevdiğimiz bir arkadaşımız. Uzun uzun yüzer. Saatlerce yüzer. Genç bir bey. Yani 70 yaşlarında. Bana göre genç tabii. Olarak. Yani çok güzel yüzdü, geldi. Kumsala çıktı ve orada yığıldı kaldı, kaybettik. Hepimiz tanıyoruz. Ve de sabah ben denizden çıktıktan sonra kendisi Allah rahmet etsin. Kendisiyle şakalaştık, böyle şakacı, herkese espri yapan, hayata çok hayatı seven, yaşamı seven böyle bir insanı kaybettik. Nur içinde yatsın. Hepimiz perişan olduk. Ama ani ölümler dediğiniz gibi çok arttı. Bu da tabii pıhtılar da çok arttı. Pıhtıları yapan da yine bu damarların içinde bulunan endotel dediğimiz bir tek zar vardır biliyorsunuz. Onun parçalanması. Yani bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Ve maalesef benim haklı olduğumu da gösteriyor ki kolesterol damarlara tıkamaz.
Konu hep Kolesterol oraya geliyor. kalp krizi yapmaz. Kalp krizi yapan işte bu parçalanmalar. Yani hücrelerin inflamasyonu, hücrelerin bozulması, hücrelerin zayıflaması. Yani bir tek kolesterol kalp krizi yapıyor diye yarım asırdan beri bu kolesterol terörü, kitapta da yazdık ya, Evet. Yaratarak halka maalesef Rockefeller tıbbı ilaç satmak için uğraştı ve de satıyor, hala da satıyor. Ve burada işte kolesterol yemeyin, kırmızı et yemeyin, kolesterol yükseltir, infarktüs geçirirsiniz. Esas kalp krizi yapan sebeplerin başında, bu son zamanda gördüklerimizin başında bu sıvılar geliyor ve spike proteini geliyor. Bir şey soracağım hocam bu noktada. Araya girdim ama. Şimdi izleyicilerimiz mutlaka soracaktır. Sıvıyı olmayanlar dahi spike proteine maruz kaldıysa onlar da mı risk altına Tabii girmiş ki, oluyor? tabii ki onlarda da. Ve de onlarda da hakikaten bu kalp yetersizliği oluyor. Yani miyokardit ve perikardit çok görülüyor. Ve de kalp ritim bozukluğu çok görülüyor. Ve ölümlerin büyük bir çoğunluğu da kalp ritim bozukluğu. Ben şimdi mesela aşı dediğimiz sıvıyı vuran, bir kere o aşı değil. Adı aşı. Yani mesela ben diyorum ki bir pet şişesinin üstüne aşı yazarsan o aşı olmaz. Aşı etiketi koyarsan o aşı değildir. Şey olarak. Çünkü aşılar bir kere yapılır veya 2 kere yapılır. 6 kere aşı, 5 kere aşı. Böyle bir şey yok. Peki onun için hakikaten aşı olmadan da COVID geçirenlerde bu sıkıntıları görüyoruz. Ve ben bütün hastalarımda, gelen hastalarımda hakikaten elektro çektiriyorum. Aşı olanlarda kalp ritim bozukluğu çok var herkeste. Yani hayatta kalanlar, yaşayanlar, bunları çok görülüyor. Bu spike proteinin etkisi. Peki hocam yani hem sıvı olmuş olanlar hem sıvıyı olmayanlar aynı şekilde mi tedbir alacak? Yani ne öneriyorsunuz? İnsanlar hani bu olayın, hani bu oluşan hasarın, hücrelerde ve kalpte oluşan hasarın tamiri mümkün mü? Ne yapabilir? Bireysel olarak biz ne yapabiliriz? Tabii çok güzel bir soru. Bir kere hücrelerimizi güçlü kılmamız lazım. Hani bağışıklık zırhımız diye, güçlü diye bir kitap yazdık biliyorsunuz. Evet, Karatay Sözü. Karatay Sözü diye. Hakikaten hücreler güçlü olunca bu parçalanmalar olsa dahi o çok etkilemiyor. Burada da tabii niye geliyor yine? Karatay beslenmesine geliyor, sağlıklı beslenmeye geliyor, sağlıklı yaşama geliyor, sağlıklı uyumaya geliyor. Bütün Karatay prensiplerini senelerden beri açıklıyoruz. Zaten siz de biliyorsunuz, Karatay prensiplerini uygulayanlar, Karatay prensipleriyle yaşayanlar hafif geçiriyor. Bu grip çünkü. Her grip, yani sadece korona değil, her grip, kış gribi, buna influenza da dahil, influenza A ve B de dahil, hakikaten kalpte hasar yapar. Viral enfeksiyonlar kalbi tutabilir. Yani sadece koronaya ait değil. Zaten bu yıllardır hani işte kalp romatizması derler. O ayrı. O mesela O kalp romatizması virüs değil. Hayır mesela genelde ateşli hastalıklardan sonra, grip geçirmeden sonra işte kalpte değişik sorunlar, yani kalp romatizması hani gibi. Yok değil. Kalp romatizmasını karıştırmayalım. Tamam. O streptokoksik enfeksiyondur. Tamam. Bakteriyel enfeksiyondur. Streptokokların B grubunun şeysidir. Kalp romatizması odur. O. Bundan hiç alakası yok. Peki. Romatizmayı karıştırma, herkesin aklını da karıştırma. Peki hocam. Gripte hangi tür kalp sorunları çıkıyor? Öyle sorayım o zaman. Gripte işte hakikaten miyokardit dediğimiz olay oluyor. Yani kalbin reaksiyonu, o hücrelerin iltihabı. Perikardit kalp zarının şeysi oluyor. Bir de ritim bozukluğu oluyor. Yani kalbin sinir sistemi vardır. Kalbin sinir sisteminde bozukluk oluyor. Bir sinüs düğümü vardır. Sinüs düğümü nedir? Dakikada normalde 60 ile 100 atar normal kalbimiz. Onu ayarlayan sinüs düğümüdür. Yani sinir yapısıdır. Onun tabii bütün kalp içinde iletisi vardır. Onların bölümleri vardır. Onlarda bu da bozukluk oluyor. Adelede bozukluk olunca sadece sinir sisteminde değil, bütün vücudun sinir sisteminde de bozukluk oluyor. Beyin de dahil, kulak da dahil. Hatta biliyorsunuz
duyu şeysi kayboluyor, tat duyusu kayboluyor şey olarak. Evet. Çünkü bütün hücrelerde bu oluyor. Sonra efendim adet bozukluklarını görüyoruz. Adet kanamaları çok arttı, onu görüyoruz. Yani hormonal bozukluklarda da Koku kaybı da oluyor. koku kaybı da oluyor, tat şeysi de oluyor. Bütün bunlar yani bir bütün. Aynı zamanda kalpte de olduğu zaman tabii kalp en önemli bir organımız. Akciğerlerde de oluyor biliyorsunuz. Nefes darlığı, biliyorsunuz öksürük. Bu neden oluyor? Bütün hücrelerde ACE diye yazılan 2 reseptörler vardır. Her hücrede var. Kalpte de var, akciğerde de var, beyinde de var. İşte bu spike protein gidip onları etkiliyor. Onlarla buluşuyor. Bu ilk çıktığı zaman bir akciğer hastalığı gibi çıktı. Çünkü herkes anlamadı. Fakat bütün hücrelerde, bütün damarlarımızın içindeki endotelde, hem atar damarlarda hem toplar damarlarda AC reseptörleri dediğimiz vardır. Buraları spike protein yapışınca hastalıklar başlıyor. Yani orada bir savaş başlıyor aslında. Vücut spike proteine karşı bir savunma geliştiriyor. Savunma geliştirdiği gibi hücreleri parçalıyor. Anladım. O dikenler var ya, Evet, diken evet, batınca parçalar ya. Aynen öyle. Elimize, cildimize basınca nasıl parçalar? Bakın şurası diken battı, şurası yırtıldı. Şurasına bakın, yırtıldı. Geçen gün bir dikenle oynuyordum. Oradan, onun gibi hücreler de parçalanıyor. Karaciğer hücresi, pankreas hücresi, mide bağırsaklar yani her kişiye göre değişiyor. Hangi hücreleri, hangi organlarındaki hücreler daha zayıfsa o ortaya çıkıyor önce. Ve bu bir hastalık olarak, bir semptom olarak kendini gösteriyor. Peki kalpte bu oluşan hasarlar sinyal veriyor mu hocam? Ne gibi belirti yapıyor? Atıyorum nabız mı yükseliyor, tansiyon mu yükseliyor? Yani kişi nerede, nasıl kendinin hani bu tarz bir kalbinde sıkıntı olduğunu nasıl anlayabilir? Yani Allah korusun ani bir krize varmadan önce sinyal veriyor mu? Vallahi ilk belirtiler halsizliktir Tamam. ve nefes darlığıdır. Yani sadece kalp değil, akciğer kalp, nefes darlığı ve aşırı halsizliktir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de kalplerde yavaşlama oluyor. Benim gözlemlerim o hastalarımda. Kalp ritmi yavaşlıyor. Bazılarında da yine buna reaksiyon olarak hızlanma olabiliyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz, etmemiz lazım. Önlemek için ne yapacağız? Bir kere susuz ve tuzsuz kalmayacağız. Çünkü hücrelerde susuz ve tuzsuz kalmayacağız. Magnezyum, potasyum çok önemli. Kalp ritmini bozulmaması için. Magnezyum, potasyum çok iyi kaynaklardan almamız gerekiyor. D vitamini çok önemli. Bir de hücrelerin bütün sağlığını koruyan ve vücudumuzun üretmediği dışarıdan almamız gereken C vitamini çok önemli. Tabii D vitamini de vücudumuz üretiyor ama güneşte kışın olmuyor tabii, onu biliyoruz. Her zaman konuştuk. D vitamini de çok önemli. B vitaminleri de çok önemli. B vitaminleri, kompleks B vitaminleri de tabii ya damardan ya kalçadan verilecek. B vitaminleri kalçadan da verilebiliyor. Bazıları damardan da veriliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkes vitaminlere saldırmasın. Herkes vitamin alıyorum diye de kendimi koruyorum diye sanmasın. Çünkü ağızdan alınan o vitaminler hakikaten vitamin olarak mı vücuda giriyor onu bilmiyoruz. Mideden geçiyor, 12 parmak bağırsağından geçiyor, bağırsaklardan geçiyor. Bütün buralarda yıkılıyor, sonra karaciğere gidiyor. Onun için direkt damardan veya kalçadan verildiği zaman, ki bunlar çok önemli, direkt etki ediyor hücrelere, o zaman koruyucu oluyor. Yüksek doz C vitamini Avrupa'da çok yaygın. Fakat Türkiye'de hani yüksek doz dediğimizde işte yok böbrekler iflas eder gibi böyle tartışmalar çıkabiliyor. Yani damardan alınan hocam, yani ağızdan alınan gibi mi sindiriliyor? Hiçbir Neden zaman. neden böyle ilaç, bir algı var? Hiçbir ilaç, hiçbir şey. O neden? O bilgisizliğimizden. O görgüsüzlüğümüzden. O yeni gelişmeleri takip etmememizden. Çünkü hakikaten Avrupa'da çok yüksek doz kullanılıyor, intravenöz. Bu hakikaten hücrelerin canlanması, hücrelerin şeysi için yüksek doz D vitamini belki 1000'de 1 veya milyonda bir böbrek yetersizliği yaptıysa böbrekte taş yapar diye, ama onun da önlemeleri var. Katiyen hakikaten bu böbrek uzmanı arkadaşlar da bundan çok korkuyorlar. Evet. Böbrekte taş olsun kardeşim. Böbrekte taş yapmıyor. Yani onu ben senelerden beri hastalarıma çok yüksek doz veriyorum. Daha hiçbirinde bir taş görmedik. Bunu söylüyorum. Çünkü sadece C vitamini değil, diğer faktörler de birlikte verildiği zaman hakikaten
Ben bir şey söylüyorum. Yani böbrekte taş yapar diye yüksek doz C vitamini vermeyenler dünyanın antibiyotiğini veriyorlar. Dünyanın ağrı ilacını veriyorlar. Dünyanın antidepresanlarını veriyorlar. Onlar böbreği, karaciğeri bozmuyor mu kardeşim? Bağırsakları bozmuyor mu? Onun için konuşulmuyor. Tamamen algı meselesi. D vitamini mesela. D vitamini bir tane bir şey yapıyor sağ olsunlar. Bir kere şu korona sırasında yüksek doz D vitamininin hayat kurtardığı gösterildi yapılan araştırmalarla. Yani öncelerinden beri var da şimdi koronayı konuşuyoruz. Yapılan araştırmalar gösterdi. Hatta Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden bir araştırma yapıldı ki D vitamini yüksek olan ve korona geçirenler daha hafif geçiriyor. Ölüm yok. Hastanede kalma süreleri daha az. Fakat D vitamini düşük olanlarda daha çok ölüm gözüktü. Daha çok ağır komplikasyonlar gözüktü. Bunu bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de araştırmacılar gayet güzel yayınladılar. Yeni yayınlandı. Yurt dışında zaten yayınlanıyordu bu olarak. Çünkü D vitamini bütün hücrelerin beyin dahil güçlenmesini sağlar efendim. Hiç korkmayacağız. Bağışıklık sistemimizin en önemli elemanıdır. D vitamini kesinlikle böbrekleri bozmaz. Ve de şu olarak. Evet. Bir de hocam şu var yani burada farkındalık oluşması açısından altını çizmek adına soruyorum. Ağızdan aldığımız ilaçlarla damardan aldığımız ilaçların vücuttaki algısı, sindirimi, yerleşmesi aynı mı? Aynı değil. Hiçbir zaman aynı değil. Bunu burada da açıklıyorum. Çünkü ağızdan aldığımız her şey dediğim ya ağızda hazım başlar. Mide suyundan etkilenir, parçalanır. Bağırsaklara gelir, orada parçalanır. Pankreastan salgılanır. İnce bağırsağa geçer, orada salgılanır. Parçalanırlar onlar. Aynısı gibi geçmezler. Ama o algıyla o ilaçlar satılıyor maalesef. Ve sonra onun parçaları portal dolaşım deriz. Karaciğerin kendi özel kan dolaşımı vardır. Ve de emilir yiyeceklerle birlikte hazmolmuş diğer gıdalarla birlikte karaciğere gelir. Ve karaciğerde o yine duruma göre şey yapılır. Yani olduğu gibi geçmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki damardan olunca? Damardan olunca çok farklı. Ve damardan olunca olduğu gibi hücreleri gidiyor hemen etki ediyor. Yani, ve faydası damardan olarak veya bazıları mesela D vitaminini damardan veremeyiz. Ama intramüsküler yani adeliye yaptığımız zaman direkt dolaşıma geçtiği için yani bütün bu engelleri aşıyor. Ağzı, burnu, mideyi, yani o yollara hiç girmiyor. Girmeden direkt dolaşıma girdiği için etki ediyor ve bu gösterildi. Bu hakikaten yapılan çalışmalarda da gösterildi. Onun için yeni çalışmalar geldi ve de şunu söylemek istiyorum. Bazı çalışmalar mesela diyor ki şu vitaminin diyor etkisi görülmedi. Halbuki o çalışmayı incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki o vitamin ağızdan verilmiş. Anlatabildim mi? Ağızdan verilenlerin etkisi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama damardan verildiği zaman etkiliyor. İşte C vitamini için de aynı şeyi söylüyorlar. Ağızdan alıyorum diyor işte günde 1000 tane. 1000 ünite midir nedir, miligram mıdır nedir. Ama ben bir etkisini görmedim. Göremezsin çünkü C vitamini olarak kana geçmiyor ki. Direkt kana girmesi lazım. Yani hani derler ya damardan girdi diye. Öyle bir laf vardır halk arasında. Öyle olması lazım. Ağzınıza sağlık hocam. Bu gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Çünkü kafalar karışıyor bu konuda. En azından bir aydınlatma oldu. İnşallah farkındalığa sebep olmuştur. Şimdi o zaman kalp sağlığından devam edelim hocam. Şimdi diyelim sıvı olmuş anne baba adayları sağlıklı çocuk sahibi olmak istiyorlar. Kendi sağlıklarını, kalp sağlıklarını, sağlıklı bir gebelik sürecini veya sağlıklı bir bebek sahibi olmayı, bebeklerin sağlığını, kalp sağlığını korumak adına neler yapabilirler? Aynı biraz önce saydığınız magnezyum bunlar için de geçerli mi? Ekstra ne yapabilirler? Tabii ki geçerli. Hepsi bir kere yani hanımlarda biliyorsunuz adet bozuklukları, kanamalar. Kanamalar çok uzadı. Bir ayda 3 kere adet gören hanımlarımız oldu. Şikayetlerini ben biliyorum. Bir kere bunlar olduğu sürece hamile kalmasınlar. Bunların düzelmesi lazım. Nasıl düzelecek? Bunlar hakikaten kelle paça çok önemli burada. Yani kelle paçadaki kollajen, kelle paça veya kemik suyundaki mineraller, doğal kollajen ve de hayvansal yağ.
Yani kelle Çok paça, önemli. ayak paça, Ayak kuzu paça, ayak ayak paça yani. ve o bütün onlar o çok önemli. Öyle beslenmeye başlamaları lazım. Bir de vücuttaki bütün genel inflamasyon dediğimiz, kronik inflamasyon dediğimiz ki bu sıvılardan sonra bu inflamasyon her bakımdan çok arttı. Bir de sıvılardan sonra bağışıklık sistemleri çok çöktü. Onu güçlendirmek için soğuk sıkım zeytinyağı. Evet. Çünkü soğuk sıkım zeytinyağı çok çok önemli. Ülkemiz de bunun cenneti. Çok şükür. Kıymetini bilelim. İlaç gibi ben veriyorum. Yani yok salatama koyuyorum falan değil. Bilhassa sıvı vurulanlar sabah akşam mutlaka içmeleri lazım. Bir kahve fincanı kadar. Siz 6 saatte bir demiştiniz. Hastalara göre ben 6 saatte veriyorum. 6 saatte bir de içilebilir. Çünkü neden? Bir, kanı sulandırıyor. Normal kan sula, pıhtıyı önlüyor kardeşim. Hani şimdi geçirdin o zaman aspirin al deniliyor. Aspirin mideyi kanatıyor. Bilhassa yaşlılarda. Mideyi çok kanatır. Şey olarak. Onun için zeytinyağından korkmayacağız. Bu bir. İkincisi tereyağı, köy tereyağı da çok önemli. Bundan korkmayacağız. Yani bunları rutin olarak alabiliriz. Zeytinyağı kilo aldırır diye korkmayın. Zeytinyağının glisemik indeksi sıfırdır. Kilo aldırmaz. Karaciğeri detoks eder. Bütün vücudun hücrelerini güçlendirir. Ve pıhtıyı önler. Her türlü pıhtıyı önler. Ve de inflamasyonu önler. Yani vücuttaki bütün inflamasyonları bastırır. İşte Yunanistan Artrit Federasyonu'nun çok önemli çalışmaları var. Soğuk sıkım zeytinyağıyla hakikaten artritlerin önlendiği. Kronik artritler var ya. Onu her zaman konuşmuştuk. Şimdi yeri gelmişken de söyleyeyim. Ondan korkmayalım. Bir de biliyorsunuz 7000 yıl önce Hipokrat zeytin yaprağıyla kolerayı tedavi ediyor. Kolera tedavisi. O zaman ilaç yok, hiçbir şey yok. Böyle uyduruk kimyasallar yok ortada. Toksinler yok ortada. Şey olarak. Onun için hakikaten zeytinyağı her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeceğim. Ana sütünün aynısıdır içeriği. Ana sütü faydalı mıdır, zararlı mıdır? Ana sütü kilo aldırır mı? Ana sütü şey yapar mı? Kalp krizi yapar mı? İnsanları korkuttular, zeytinyağını yasakladılar. Şu anda artık zeytinyağı üzerine hocam kıymeti gün geçtikçe anlaşılıyor. Sayemizde. Evet. Sayemizde. Çok şükür. Çok hücumlar da geldi ama sayemizde. Hala da hücumlar var. Gelsin bir şey olmaz tabii ki. O olur. Herkesin fikri kendine ait. Tabii ki herkes düşüncesini ifade edecek. Hakaret etmemek şart, iftira atmamak şartıyla. Çok iftira atanlar da oluyor biliyorsunuz. Maalesef. Ama maalesef evet olabilir. Her insan değişiktir. Fakat zeytinyağında ana sütünün bir tek farkı var. Ana sütünde hayvansal kolesterol var. Zeytinyağında bitkisel kolesterol var. Kolesterol olmasa ne hayvanlar yaşar ne bitkiler yaşar. Kolesterol pıhtı yapmaz. Kalp krizi yapmaz. Kolesterol hakikaten bütün hücrelerimizin zarlarının ana ve de taşıdır. Temel taşıdır. Bunu söylemek istiyorum. Kalp krizi yapan, şimdi aşı veya sıvı bastıranlar veya korona geçirmiş olanlar veya influenza gribi geçirmiş olanlara ben tekrar söylüyorum. Hakikaten bir, trigliseritleri yüksek olmayacak. Yani trigliserit yağdır. Yemeklerle trigliserit yükselir. Yemeklerle kolesterol yükselmez. Çok büyük, son yarım asrın en büyük yalanıdır tıpta. Onun için trigliseritleri yükselten şekerdir, undur, baklavadır, börektir, makarnadır, tosttur, pastadır, düğün pastasıdır, doğum günü pastasıdır vesaire vesaire. Bu bir. Trigliserit. Kanda 12 saatlik açlıkla trigliseritlerine baktıracaklar. Baktıracaklar. Tamam. Kanda 12 saatlik açlıkla ürik asitlerine baktıracaklar. Tamam. Ürik asit de 5 olması lazım. Çünkü ürik asiti de yükselten fruktozdur. Mısır şurubu şekeridir. Her türlü yemeğin içinde var. Hazır yemeğin içinde var. Bunlardan uzak duracaklar. Ve kendileri her türlü dışarıdaki tatlıların içinde var. Tuzların içinde dahi var. Budur. Kalp krizi sebebini anlatıyorum. Kolesterol değildir. Bunlardır. Bir de kalp krizi sebebinin en önemli sebebi de Çin tuzudur.
monosodyum glutamat. Hı hı. Ve bunlardan da her türlü Çin tuzundan bahsediyorum. Hı hı. Hani tuz zararlıdır diye şuradan geçiyor ya kamu spotu. Hangi tuz kardeşim? Hangi tuz? Çin tuzu zararlıdır. Rafine olmuş tuz zararlıdır. Sofra tuzu zararlıdır. Ötekilerin faydası vardır. Mineral doludur. Hı hı. Şey olarak. Bir de aspartam kalp krizi sebebidir. Aspartam suni tatlandırıcıdır. Hı hı. Ve biliyorsunuz enerji içecekleri de çok vardır. Enerji içeceklerin kullanan gençler de maalesef ani kalp krizinden gitmektedirler. Hı hı. Bir de protein tozlarından uzak duracaklar. Hı hı. Yani bu grup olarak. Yani bizim şimdiye kadar söylediklerimizi tekrarlıyoruz. Buna daha dikkatli ve bilinçli olarak yaklaşsınlar diyorum. Ben şeyin altını çizeyim. Özellikle kanlarında 12 saat açlıkla trigliseritlerine baktıracaklar. Ürik asitlerine baktıracaklar. Bir de homosistein vardı. Onu da hatırlatalım. Bir de homosisteine baktıracaklar. İnsülinine baktıracaklar mı hocam? Tabii ki insüline de bakılacak. Homosisteine de bakılacak. Evet. Tabii vitaminleri de D vitamini, B12, folat onlar da çok önemli. Bunlara göre doktorlarına danışarak öncelikle bunların normal değerlerde olması sağlanacak. Ve özellikle yüksek doz C vitamini, magnezyum, B12 vitamini, Diğer B vitaminleri de çok diğer önemli. B vitaminleri B1, B2, B3, B6 hepsi çok önemli. çok önemli. Artı kanın alkali olması gerekiyor. Vücudun Tabii. alkali olması Bir de gerekiyor. alkali çok önemli. Onu her zaman söyledik. Evet. Çünkü hem hastalanmayı önlüyor. Hı hı. Alkali ortamlarda virüsler yaşamıyor. Yani 1930'larda Warburg bunu söyledi. Bunu Warburg etkisi deniliyor artık. Hı hı. Nobel ödülü adlı. Hı hı. Biyokimyacı ve doktor Alman. Otto Warburg çok Hı hı. önemli. Hı hı. O hiçbir virüsün, hiçbir bakterinin Hı hı. alkali ortamda yaşayamadığını gösterdi. Hani kadar. bikarbonatla gargara yapın dedik, dalga geçtiler ya benimle. Bilgisizler de ondan. Bir de mutfakta ve hayatlarında olmazsa olmaz günlük hayatlarında kristal kaya tuzu, soğuk sıkım sızma zeytinyağı, ayak paça, kelle paça, kemik suyu yani bunlardan biri. Çok önemli. Çok önemli. Ve de iyot çok önemli. De iyot, Lügol. lügol solüsyonu. Yani lügol solüsyonu da idrara baktırsınlar. Yani spot idrarda iyot mutlaka 1000'e yakın olması lazım. Hı hı. Buna bakarak Bak bunu- %5'lik eczanelerde şimdi yapılmaya başlandı. Biz dile getirdikten sonra alabilirler. evet. Bir de yine Karatay prensiplerine uyarak sağlıklı beslenme ve yaşam biçimlerini de hayatlarına adapte edecekler. Evet, Bu bir mudur? de burada tabii mide bağırsaklarımız çok önemli. Hı hı. Mide bağırsaklarımızdaki dost mikrobiyomu artırmamız çok önemli. Hı hı. Bunu da artırmamız için evde yoğurt yapacağız, evde sirke yapacağız. Turşu suyu çok önemli. Kış aylarında turşu suyunu kendimiz yapacağız. Bilhassa lahana Evet. ve de karnabahar turşu suları hayat kurtarıcıdır. Bunları da mutlaka kullanalım. Hakikaten korkmayalım. Korkmayalım. Diğer virüs hastalıklarından ve bakterilerden de kurtuluruz efendim. Bir de asit vücuttan bahsetmek istiyorum. Kanser hastaları için konuşuyorum. Artık gösterildi ki alkali olan vücutta, alkali olan hücrelerde, alkali olan hücre arasındaki sıvılardan kanser hücreleri yaşamıyor. Kanser hücreleri yayılmıyor, metastaz yapamıyor efendim. Harikasınız hocam. Bir de hocam ek olarak şimdi bu hastalık tabii psikolojisi insanların en büyük korkulu rüyası. Özellikle hani kalp gibi işte Allah korusun bu kanser gibi hastalıklar motivasyonu ve psikolojik olarak durumu da düşürüyor. Burada belki bakış açısını da biraz değiştirmek, iyileşmeye destek olabilir mi? Yani hastalık mahvedecek korkusu değil de hastalığı ben alt edeceğim düşüncesiyle bu sizin dediklerinizi uygulayarak onlara odaklanarak iyileşmeyi hızlandırabilir miyiz? Tabii ki. O çok önemli. Bir kere stres çok önemli. Stres dediğimiz zaman 3 türlü stres var. İşte mental stres, efendim fizik stres, vücudumuzu çok yormamız. Bir de biyokimyasal stres, vücudumuzdaki kimyasallar. Bunlardan şey yapacağız. Tabii uyku çok önemli. Burada hakikaten yalnız insanlar hakikaten o kadar çok korkutuldu ki panik yaratıldı. Çünkü bunlar panik neye yarıyor? Panik ilaç firmalarına, aşı firmalarına, gıda firmalarına yarıyor. Hepsini üreten de tek.
Tek merkezden hepsi üretiliyor. Haberiniz olsun. Maalesef. Şey olarak. Onun için bazı kişiler de dediğiniz gibi yani hayat biçimi olarak hastalıklarına sığınıyorlar. Hı hı. Ruhen de fizikte mutlaka işte mesela ben kolesterol hastasıyım. Kardeşim kolesterol hastası diye bir şey yok. Uydurulmuş bir şey bu. Kolesterol. Benim aterosklerozum var. Bunlar hastalık değil. Bunların hiçbiri hastalık değil. Ama normal kişileri de hasta yapıp ilaç satabilmek için bunları maalesef hanımların, beylerin beyinlerine maalesef kakaladılar. Şey yaptılar. Yani şuur altına korku yayarak bunlardan pazar elde etmeye ve elde ettikleri pazarları genişletip ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Onun için iyileşmek önemlidir. Vücudumuz iyileşmeye programlanmıştır. En önemlisi bu zaten. Vücudumuz zaten doğuştan hastalanmaya değil, iyileşmeye programlanmıştır. Vücudumuz sağlık kalmak için kendi kendine zaten mücadele eder. Bir mücadele nedir mesela? Bir koruma nedir? Burnun tıkanması. Hı hı. Burnunda polip olması. Hı hı. Ya neden? Çünkü o zehirler vücuda girmesin diye. Deterjanlar olabilir, dışarıdaki toksinler olabilir, fosfor gazı olabilir, yok bilmem ne olabilir, dumanlar olabilir, yangın olabilir. İşte ev çökmelerinde çıkan, bütün depremde çıkan veya ev yıkılmalarında çıkan tozlar falan vücuda girmesin diye vücut burnunu tıkar. Tabii en büyük olay da evlerdeki kullanılan deterjanlar, dezenfektanlar, hanımların kullandığı. İşte çocuk kalkınca sabah burnu akıyor. Çocuk kalkınca öksürüyor. Neden? Çünkü vücut onu kabul etmiyor. Uyarıyor. Uyarıyor. Okullarda kullanılan deterjanlar ne oluyor? Çamaşır suları. Bütün çocuklar okula gidiyor, öksürerek geliyor. Yani gıcık oluyor, öksürerek geliyor. Neden? Çünkü havada zehir var. Siz çocuklara zehir solutuyorsunuz. Siz çocuklara zehir gaz veriyorsunuz. Zehirli gaz veriyorsunuz. Yani okulların, ben anne babalara da rica ediyorum. Lütfen dilekçe versinler. Bütün okullar sirkelerle yıkansın. Temizlensin. Tuvaleti de şeysi de. Sirke virüsleri öldürür. Hı hı. Bütün bakterileri öldürür. Bütün toksinleri öldürür. Parazitleri öldürür. Biti öldürür. Kireçleri yok eder kardeşim. Kireçleri. Yani çaydanlığa koy veya çamaşır makinene koy veya bulaşık makinene koy. Kireç kalmaz sirkeden. Yani sirke giren eve hastalık girmez. Sirke giren eve hastalık girmez. Eskiden bir grip olan evde sirke kaynatılırdı. Havada mikropları öldürür. Yani böyle bilmem neler yaptılar ya. En tehlikelisi oydu zaten. Korumak için. Sen korumak için evde sirke kaynat. Sirkeli su kaynat. Hepsini havaya karıştığı zaman burnu da açıyor. Dikkat etsinler. Veya çocukların odalarına ne bileyim ben sıcak suyun içine sirke koyup öyle yatırsınlar çocukları. Mesela kaloriferin üstüne veya pencerenin içine. O havaya geçtikçe havadaki kuruluğu da önler. Sirke burnu da açar. Aslında bunlar hep bizim temelimizde, özümüzde olan bilgiler. Bunlar yeni bir şey değil. Tabii hatırlattığınız için, tekrar aslında gündeme getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun hocam. Yani biz hep geleneksel diyoruz ama hani genlerimiz de aslında bu geleneksel bilgilerle yoğrulmuş durumda. Yoğrulmuş durumda. Tabii. Biz onları aslında hatırlattığımızda iyileşmeyi de belki hızlandırabiliriz bu vesileyle. Yani İbn Sina zamanında aşı mı vardı kardeş? Hipokrat zamanında aşı mı vardı? Yani bizim hıfzı sıhhayı kapattılar. Kimler kapattı? Bir listeye girip bakın hıfzı sıhhayı kapatan grupta kimler var? Aşıların efendileri var. İşte bitti. Biz kendi aşımızı üretiyorduk. Yani Cumhuriyet'in 100 yılını yaşıyoruz. Üretiyorduk, aşımızı da ürettik. Veremi de şey yaptık, sıtmayı da kapattık, polioyu da kapattık. Hepsini biz ürettik. Bu kadar da hastalık yoktu. Aşı. 2 yaşına kadar çocuklara 24 tane aşı yapılıyor bugün. Hamilelere şimdi Amerika'da karar vermişler, yeni geldi. Hamilelere 4 aşı yapılacakmış. 4-5 aşı. Kardeşim hamileye aşı yapılır mı? Siz fıttınız mı? Siz fıttınız mı? Çocukları sakatlıyorsunuz, anneleri sakatlıyorsunuz. Ben onu söylüyorum. Tabii aşıların efendisi de bana hücum ediyor efendim. Hocam ağzınıza sağlık. Bu haftalık burada keselim.
Önümüzdeki hafta inşallah devam edelim. Artık pazar günleri böyle sohbet günümüz olacak. Evet. Uzun modumuz pazar günleri efendim. İyi pazarlar diliyorum herkese. Sağlıklı, sirkeli pazarlar efendim. Efendim sağlıcakla kalın. Bir sonraki pazara kadar hoşça kalın. Ama hafta içi kısa bölümlerimiz devam ediyor. Çarşamba ve Cuma günü. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Karatay Sözü YouTube kanalında daima videolarımızda hep birlikte olalım efendim.